Herkese merhaba. Bugün yaz gününde yine çok güzel gidecek, çok basit ve çok az malzemeli bir tarifle karşınızdayım. Görüyorsunuz, bir su bardağı yeşil mercimek ve bir su bardağı kadar da hazır erişte kullandım. Siz varsa evinizde normal erişte, kendi yaptığınız erişteyi de kullanabilirsiniz. Önce yeşil mercimeği haşlanması için ocağa koydum. Daha sonra da kaynamış suyun içerisine eriştemi koyuyorum arkadaşlar. Onu da güzelce pişireceğim. Bu tarifte isterseniz süzme yoğurt kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben yoktu. Bir önceki videomda da söylemiştim. Bu şekilde süzdüm. Evinizde beziniz varsa bezinizle de süzebilirsiniz. Bu tarz işlerde kullandığınız bir bez yani arkadaşlar. Benim yoktu. Ben de kolaylık olması açısından bu şekilde yapıyorum. Gerçekten de çok güzel süzüyor arkadaşlar yoğurdun suyunu. Ama söylediğim gibi siz bu işlerde kullandığınız bir beziniz, torbanız varsa onunla da yapabilirsiniz. Bu arada mercimek ve erişteyi bir su bardağı kullandım ama kaselerin içinde sunum açısından öyle gösterdim arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bakın peçete hemen suyu emmeye başladı. Dibinde biriken suyu da birazdan daha fazla olacak, göstereceğim size. Güzel şekilde süzüyor. Şimdi sıra arkadaşlar diğer işlemlere geldi. Görüyorsunuz peçetenin üzerinden yoğurdu hemen akıtıyorum. Tabi süzme yoğurdunuz varsa onu kullanmanızı tavsiye ederim. Bizde normal yoğurt vardı ve ben normal yoğurtla yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uygun bir kabın içerisine yoğurdumu koyduktan sonra üzerine çok az tuz ilave ettim. Ve dereotu koyuyorum. Maydanoz da çıkarmıştım arkadaşlar buzluktan doğradığım. Onu koymayı unutmuşum ama siz içerisine istediğiniz otları koyabilirsiniz. Ne kadar çeşitlilik o kadar güzel oluyor. Nane, dereotu, maydanoz ya da ne seviyorsanız onları koyabilirsiniz arkadaşlar. Bence istediğimiz şekilde bunu yapabiliriz. Gördüğünüz gibi aşırı pratik bir tarif. Ekstra hiçbir şey yapmıyoruz. Yeşil mercimeği ve erişteyi haşlamaya bıraktık. Onların pişmesini bekliyoruz. Bu arada yeşil mercimeği kaynadıktan sonra altını kıstım. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum arkadaşlar. Eriştem pişti. Bu arada size şunu söyleyeceğim. Ben çok sıcak koydum. Siz sıcak koymayın. Soğuduktan sonra malzemelerinizi ilave edin. Gördüğünüz gibi önce erişteyi koydum. Daha sonra da yeşil mercimeği ekliyorum. Güzelce pişti, yeşil mercimeğim de haşlandı. Elimle kontrol ettim. Hiçbir sertliği yoktu arkadaşlar. Gayet iyiydi pişmesi. Mercimekten mercimeğe de değişiyor arkadaşlar bu arada pişme süresi. O yüzden net bir dakika vermiyorum sizlere. Başta hepsini koymadım arkadaşlar mercimeğin ama daha sonra fikrimi değiştirdim ve bütün mercimeği ilave ettim. Acaba çok mu olur diye düşündüm ama değildi. Gayet yeterliydi. Birebir iyi bir oran. Yapımı çok kolay. Ama lezzeti çok güzel arkadaşlar. İçeriğini siz istediğiniz gibi zenginleştirebilirsiniz. İstediğiniz otları ekleyebilirsiniz. İstediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Bunların üzerine de biraz tuz ilave ediyorum. Çok az da zeytinyağı ilave ettim ama siz yine çoğaltabilirsiniz. Yaklaşık 2,5-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Ben arkadaşlar 1 litrelik kavanozun yarısı kadar yoğurt ekledim ama gördüğünüz gibi biraz az geldi. Yoğurt miktarını daha fazlalaştırabilirsiniz. Bakın görüyorsunuz aşırı kolay, aşırı pratik bir tarif ama bir o kadar da doyurucu. Yaz günlerinde gerçekten insanın yemek yapası gelmiyor ama doymak da istiyor. Bu tarz tariflerle hem doyuyoruz hem de gözümüze hitap ediyoruz. Şu sıcaklarda mutfakta hiç uğraşmadan pratik şekilde yiyeceklerimizi yapıyoruz. Bence bu tarifte onlardan bir tanesi. Şimdi uygun bir tabağın içerisine koymaya başladım. Sunumunu yapacağım arkadaşlar. Üzerini de yine dereotuyla süsledim. İsterseniz siz de farklı otlarla süsleyebilirsiniz. Üzerine yağ yakabilirsiniz ama ben bu haliyle tercih ettim. Bakın çok güzel oldu. Kenarlarını da dereotuyla süsleyeceğim şimdi arkadaşlar. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Söylediğim gibi ben içerisine maydanoz da çıkarmıştım ama eklemeyi unuttum. Siz farklı otlar da koyabilirsiniz. Nane de çok yakışır bu tarife arkadaşlar. Hem ferahlık verir hem de çok güzel olur. Dilerseniz yoğurdun içerisine sarımsak da ilave edebilirsiniz ama ben kokmaması için ilave etmedim arkadaşlar. Söylediğim gibi tercih tamamen size ait. Siz isterseniz tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar videolarımı izlemeniz, yorum yapmanız benim için çok ama çok önemli. Sizlerden gelen eleştirilerle yorumla kendimi geliştirmeyi, farklı tarifler yapmayı seviyorum. Sizlerin yorumları benim için çok kıymetli. Sormak istediğiniz sorular veya da istediğiniz tarifler varsa arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Lütfen videomu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.
Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.